Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihler milattan sonra 266 yılını gösterdiğinde milattan sonra 250 ila 270'li yıllar arasında yaşanan Roma içerisindeki imparatorluk çatışmalarının zirvelerini görmekteyiz. Roma'da özellikle Sasanilerle Urfa ve benzeri bölgelerde yaşanan sıcak çatışmalar, Roma'nın iç bölgelerinden daha fazla vergi alma çalışması ve Sasanilerin Roma İmparatorunu tutuklamalarına kadar geçen süreç Romalıları oldukça kızdırmıştı. Roma'nın bu noktada hem stratejik hem askeri noktadaki büyük kayıpları Sasanilerin bir adım değil 10 adım öteye geçebilme imkanları doğal olarak Roma içerisinde bir çatışma zeminini oluşturuyordu. Roma elindeki yönetim biçimi sonucunda özellikle generallerin veya aristokrasiyi yanına alan yöneticilerin imparatorluk iddialarına imkan tanıyordu. Özellikle askeriye bölümünde bu imkanlar daha gelişmişti. Onlardan birisi yaşlı Macrianus diye anılan Romalı bir generalden bahsedeceğiz bugün sizlere. Roma'da yaşanan bu siyasi kargaşanın tarım ve üretimin düşüşüne sebebiyet vermesiyle beraber 25 farklı imparatorun görüldüğü bu dönemde yaşlı Macrianus bir isyancı olarak anlatılır Roma tarihinde. Hakikat kendisi Sasanilerin bu gelişimine karşılık mücadele eden önemli isimlerden biridir. Gördüğü savaşlar sonucunda Roma'nın yönetimini elde tutma gerekliliğinden bahsederken Roma'nın aristokrasi kısmından pek de kayda değer bir destek göremez. Bu desteği göremeyişinin sebebi biraz da Hristiyanlara karşı bakış açısıdır. Onun Hristiyanlara karşı bakış açısını etkileyense Doğu topraklarında Hicaz bölgesinde Hz. Malik olarak çıkar karşımıza. Yaşlı Macrianus, oğlu genç Macrianus'u Arap dünyasının bu önemli ismiyle bir araya gelmesi için Mekke'ye gitmesini söyler. Bir görüşmenin gerçekleşmesi için de Hz. Malik önden gönderdiği askerleriyle, görevlileriyle karşılıklı bir anlaşma yaparlar ki daha önce hatırlayacaksınız İlmiye sınıfının Medine'de yerleşke edinmesi, gelen Hristiyanlardan bir kısmının Mekke'de, bir kısmının da Medine'de yerleşke edinmesi söz konusuydu. İmparator Valeriani'nin generallerinden biri olan oldukça zengin olduğu iddia edilen bu isim aslında tarihte anlatıldığı gibi değil, daha ziyadesiyle vatanperver bir duruşa sahipti. Roma'da var olan bu bölünmeyi erkenden görmüş, bu gördüklerini ise Araplarla beraber harekete geçerse Sasanilere karşı bir barikat oluşturabileceğini düşünmüştü. Çünkü Beni İsrail'e karşı güçmüş oldukları politika, yani Hristiyanları ezmeye yönelik politika gittikçe ters tepiyordu. Buna nazaran Arapların Sasanilerle son dönemde girmiş oldukları bu ekonomik işbirlikleri, bunun yanında tabi bu ekonomi işbirliğinin yanında Roma ile dirsek temasında bulunup İtalya'da ve İspanya'da sonraki bölümlerde göreceğiniz üzere adımlar atacak olmalarının ön koşulları gözünün önünde görünmekteydi. Bu durumda Arap dünyası ile bir araya gelirse Anadolu coğrafyasında önceden oluşabilecek bir barikat oluşturulması ve Sasanilere karşı Araplarla beraber bir varlık ortaya koymasını düşünüyordu. Bu noktada Avrupa tarihi Arapları her zaman ikinci, üçüncü hatta hiç görülmeyecek planlara koymuştur. Ancak Arapların bölgedeki etkinliği Kürt aşiretlerle beraber hareket edebilme kabiliyeti doğal olarak Sasanilerin önünde bir engel teşkil edebilir. Bu noktada genç Macrianus Mekke görüşmesi için yola çıkar. Mekke görüşmesi için yola çıkan Macrianus'u Hz. Malik karşılar. Onları yaklaşık 3 hafta boyunca Mekke bölgesinde ağırlar.
Görüşmelerde genç Makriyanus yaşlı olan babası hakkında bilgilendirmeler sunduktan sonra Hz. Malik'in Roma siyaseti üzerindeki söylemlerini oldukça şaşırır. Neredeyse köylerindeki üretim miktarlarına, yaşanan problemlere ve gelecekte önlerine çıkabilecek dertlere kadar hepsini sıralar Hz. Malik. Bu durumda genç Makriyanus oldukça etkilenmiştir. Böyle bir ismin hem Roma tarihine ve mevcut durumuna hakimiyeti hem de stratejik olarak yapılacak olanların düzgün bir şekilde beyan edilmesi oldukça etkilidir. Genç Makriyanus'a Hz. Malik'in söylediği en önemli cümlelerden birisi Hristiyanlarla ilgili olur. Hristiyanlara yapılan zulüm ve işkencenin Roma'yı bölmede önemli bir etkinlik gördüğünü, Sasanilerin bu noktada Hristiyanları ezmedikleri için arkalarına bir güç alacağını ve Anadolu'da Hristiyanlığın yeni bir şekil alacağından bahseder. Bu şeklin içinde paganların neler yapacağına dair izlenimler henüz yoktur zira. Bu dönemde Roma'nın paganistik düşüncesinde bir değişim algısı henüz ortaya konulmuş bir doktrin olarak çıkmıyor karşımıza. Hakikat Hz. Malik bu noktada Hristiyanlara daha iyi davranılması gerektiğini beyan eder ki Roma'nın sonrasında bir düşünsel temelini oluşturacaktır bu cümleler ve bu anlatımlar. Ancak genç Makriyanus'a özellikle yaşlı Makriyanus ve askeri birliğinin yaşayacağı problemlerle ilgili olarak geri dönerseniz öldürüleceksiniz der. Yaşlı Makriyanus bu cümleleri duyduğu anda çoktan yola çıkmıştır ve ne yazık ki Trakya bölgesinde çıkan çatışmada kendisi ve askerleriyle beraber hunharca katledilmişlerdir. Çok bahsedilen Roma hukuku gibi bir hukuk yoktur. Dolayısıyla hukukun oluşumu bu esnada güç dengeleri çerçevesindedir. Hristiyanların bir gün galip olacaklarını beyan eden Hz. Malik'in bu söylemi gerçekleşecektir. Ancak Hristiyanların paganlarla olacak ilişkisinin ilerleyen dönemde Arap dünyasını da etkileyecek olması henüz gündeme gelmez. Sasanilerin güçleneceğini beyan etmesi ise yakın bir gelecekte elbet karşımıza çıkıyor. Avrupa ile Batı Afrika arasında bir güç birliği kurulursa, Avrupa'nın bu noktada daha gelişmiş ve üretim kapasitesini daha da geliştirmiş olarak kendini güçlendirebileceğini söyler. Bu noktada Hz. Malik'in de düşüncesi Arapların Avrupa topraklarına adım atmasıdır. Dolayısıyla ilerleyen tarihte İslamiyet'in İspanya kıyılarına kadar ulaşıyor olmasının temelinde Hz. Malik'in bu düşünsel formu vardır. Dolayısıyla Allahu Zülcelal ta geçmişten beri Arapların gönlüne Avrupa kuyuları ve Akdeniz'de yoğun ticaret yapma düşüncesinin oluşumuyla bu imkanı sunmuştur, ikram etmiştir elhamdülillah. Endülüs döneminde detaylı olarak göreceğimiz bu unsurun temellerini Hz. Malik attı desek çok uç bir cümle kurmuş olmayız bu hakikat dairesinde. Hz. Malik'in Batı Afrika ile Avrupa arasında yapılacak olan bu sözleşme ve birliktelikle daha güçleneceğine dair iddia yaşlı Makrius'un elinden olmasa da sonrasında Roma topraklarında bir karşılık bulacaktır. Bunun bulunabilmesi için de Hz. Malik'in Avrupa'ya gitmesini gerektirir. Zira Hz. Malik Makriyanus'un ölüm haberinin ardından soluğu Avrupa'da alacak, bir bölüm aileden bir bölümde tacirlerden oluşan bir seyahate, yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuk Arap dünyasının Avrupa topraklarındaki önemli işlerinden biri olarak düşecektir tarihe. Yarın İtalya'da Avrupa'ya ulaşmış olan Araplar neler yaptılar onu konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.